Putin biraz önce bütün dünyayı kendisine kitleyen bir konuşma yaptı. Zaten ondan evvel de işte Kremlin'den yapılan bir açıklama var biliyorsunuz. Yani Ukrayna'daki Luhansk bölgesiyle Donetsk'le ilgili bağımsızlık kararı aldıklarını ve Rusya'nın bunu tanıyacağını söyledi. Bu açıkçası Ukrayna'ya ait olan toprak parçalarının bir şekilde orada yaşayan azınlıklara ithafen koparılması anlamına da geliyor. Yani onlar bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Oradaki bölgeler federatif yapılarından dolayı şimdi Rusya tarafından da tanınarak bir meşruiyet kazanması amaçlanıyor. Putin buradan Batı'ya bir de gönderme yaptı. Yani açıkçası bu bir tehdittir. Zaten biraz sonra konuşmasını da anlatacağım size. Çok uzun bir konuşma yaptı. Aslında onun kaydını aldım, ses kaydını, ama şimdi bunu tek tek yaparsak çok uzun sürecek. Ben size özet olarak anlatacağım. Putin, açık konuşmak gerekiyorsa, çok sertti ve savaşa hazır olduğunun sinyallerini verdi. Çok son derece gergin, sıkıntılı ve tehlikeli günlerden geçiyoruz. Zaten bunu bir aydan fazla bir süredir söylüyoruz ama hemen savaş olmayacağını da söyledik. Unutmayın, burada da hala bir adım bekliyor Batı'dan. Batı'nın da, özellikle Amerika ve İngiltere'nin de savaş yanlısı tutumunda bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Bugünden sonra daha da saldırgan bir tutum içine gireceklerdir ve ipler iyice gerilecektir. Ve maalesef Ukrayna'nın komşusu, Rusya'nın komşusu olan Türkiye bu durumdan çok ama çok fazla şekilde etkilenecektir. Hem ekonomik açıdan hem ticari açıdan. Açık konuşmak gerekirse turizm açısından da hani bir şey bekliyorduk kendimiz açısından. Bir Rusya'dan gelen işte turist grupları, Ukrayna'dan gelenler, herhalde onlar da yaza doğru, eğer gerginlik böyle giderse, çok fazla beklentide olmayacak gibi görünüyor. Yani her taraftan hem ekonomik açıdan hem doğalgaz ve benzeri petrol türevleri açısından sıkıntılı günler bekliyor mu diye de bir soru işareti var. Gelelim Putin'e. Putin'in neler söylediğine. Putin çok sert bir giriş yaptı ama o giriş yapmadan evvel kendi geçmişini anlatmaya başladı. Yani Rusya'nın yakın geçmişinden başladı ve dedi ki Çarlık Rusyası'ndan sonra işte Lenin'i hani övgü beklerken biz Lenin'e, tam tersine Lenin ve Stalin için çok büyük hatalar yaptılar. Aptallık derecesinde hatalar yaptılar dedi. Yani ağır da konuştu. Oradaki dedi cumhuriyetlere, daha doğrusu bugünkü işte özerk bölgeleri dedi bir şekilde meşruiyet tanıdı. Yani özerk bölge olma imkanları tanıdı. Onlara kendi yönetim biçimlerini verdiler. Çünkü o dönem iktidarı ellerinde tutabilmek adına her türlü ödünü vermeye hazırlardı. Bu yüzden de eski Çarlık Rusyası'nın elindeki bütün kazanımları da kaybettiler. Bir şekilde onlara ihanetle suçladı. Yani çok garip. Aslında Putin, sizin de bildiğiniz gibi Bolşevik eğitimiyle gelmiş biriydi ama belli ki içinde Çarlık hasreti yatıyor. Bu kendi yapılarına oldukça ağır göndermeler yaptıktan sonra 1990'ların başında Batı bize bir söz verdi dedi. Yani Rusya diğer işte cumhuriyetlere özerkteki bağımsızlık hakkını tanırken, Ukrayna dahil buna dedi, bir garanti vermişti. Hani senin olduğun bölgelere biz yanaşmayacağız. Eski senin cumhuriyetlerinin olduğu bölgelere bir şekilde gelmeyeceğiz anlamında bir söz almıştım ama hiçbirinde durmadılar ve Rusya olduğu gibi çevrilmeye başlandı. Bunun da son aşaması Ukrayna'dır dedim. Ukrayna'nın hiçbir gücü yok dedim. Halkı sürünüyor. İnsanlar Ukrayna'dan kaçmak istiyor. Yoksulluk had safhada. 2014'te bir faşist darbe yapıldı dedi Batı yanlısı. O günden beri yönetimde olan oligarklar halka kan kusturuyor. İnsanları diri diri yakıyorlar. Rusça konuşanları. Katolik kilisesine çok ağır bir gönderme yaptı. Dedi ki, yani Ukrayna'daki Katolik kilisesine, Ukrayna'daki Katolik kilisesinin Katolik kiliseyle alakası yoktur. Sadece Rus düşmanlığını körüklemek amacıyla bugünkü Ukrayna hükümetiyle birlikte ortak hareket etmektedir dedi ve burada duralım. Şimdi bu bir komedi tabi. Yani Putin de hani kilise, İncil,
ne bileyim Ortodoksu falan Allah hak getirir. Herkes biliyor. Ne bir kere kilise kapısı açmıştır ne de kiliseden haberi vardır Putin'in. Putin'in düzenlediği iktidara geldikten sonra göreve getirdiği bütün Ortodoks papazları eski KGB ajanlarıdır. Yani ajanlar tarafından yönetilen bir Ortodoks kilisesi söz konusu Rusya'da. Ya, Ukrayna'da da benzeri midir? Benzeridir. Zaten dini siyasete alet ettikten sonra her yerde aynı yapıyı kullanırsınız. Yani burada tabii ki oraya Ortodoks'a ihanet etmekle suçlarken Ukrayna kilisesini biliyorsunuz ki Yunan kilisesi de Yunan Ortodoksları da şeyi suçluyorlar. Yani Rus Ortodokslarının alakaları olmadığını Ortodokslukla yani ilgisi olmadığını vurguluyor. Bu aralarında olan bir şey dine alet etmektir bu açık açık. Tabi Osmanlı'ya da bir gönderme yaptı Putin. Dedi ki Sivastopol adını biz değiştirmedik. Yani Kırım'ı öyle aldık. 18. yüzyılda bunu unutmamız isteniyor. Biz bunu unutmayız. Biz Kırım'a girmedik. Kırım halkı kendi aralarında bir oylama yaparak çoğunlukla bizim gelmemizi talep ettikleri için oraya gittik gibi bir garip bir açıklama yaptı. İşgali bir şekilde temize çıkartmak amacıyla. Şimdi de aynı daveti bu Donetsk ve Luhansk bölgesindeki insanlar istiyor. Hani onların bağımsızlığını da tanıyoruz. Bu durumda da bakın burası çok önemli. Onların bağımsızlığını tanıyoruz dedikten sonra bu durumda dedi yardım istenirse bu bağımsızlıklarını tanıdığı bugünden itibaren Rus ordusu içeri girecektir. Bunu bir kenara yazın. Yani şu anda o kapıyı kendini açmış bulundu ve dolayısıyla NATO'ya karşı da bir adım atmış oldu. Bakalım NATO, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yapmış oldukları kışkırtıcılı çabalardan dolayı en sonunda Rusya'ya bir adım attırdılar. Bakalım onların tepkisi ne olacak ya da Ukrayna üzerinden bir vekalet savaşı mı yürütecekler? Bunu da göreceğiz. Putin oraya da değindi. Dedi ki Ukrayna tamamen şu an Batı'nın kontrolüne girmiş. Oradaki büyükelçilikler ve bir takım siviller tarafından batılı yönetilen kukla bir hükümet var. Günde 1 milyon dolar ödeme yapılıyor bazı insanlar Rusya'ya karşı düşmanlığı beslemek amacıyla. Bir takım ağır silahlar geldi. Buna İHA'lar, yüksek hava radar uçakları da var. Üstelik dedi 550 kilometreye varan menzilli bir takım saldırı silahları var. Tomahawk'lar yerleştirildi. Tomahawk'lar zaten Amerikan Tomahawk'ları saldırı silahlarıdır. Bunlar Rus topraklarını vurmak için yapıldı. Daha da önemlisi dedi ki Ukrayna'da Sovyetler Birliği döneminden beri bir sistemi var. Nükleer tesis kurma veya yapabilme olanağı var. Çünkü bunu zamanında Sovyetler Birliği Kiev'de kurmuştu. Dolayısıyla şu an Ukrayna'nın elinde nükleer başlıklı füzeler olduğunu düşünüyoruz. Nükleer bombası olduğunu düşünüyoruz. Bu da Birleşmiş Milletler'in bize verdiği hakkı kullanmamıza sebep olabilir. Ve biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ukrayna'nın bize nükleer bir saldırı uygulamasını ya da bir tehdit olarak oradaki varlığını korumasına asla izin vermeyiz dedi. Bunu da bahane olarak Ukrayna'ya saldırı amaçlı kullanır mı? Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yaptığı gibi burada da bir nükleer başlıklı füzeleri olduğunu iddia ederek Rusya Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı da öne sürerek buraya girebilir mi? Bunu da göreceğiz. Tabii Putin'in diğer bir şeyi İngiltere'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Batı olarak anlatıyor. Batı veriyor. Hiç Amerika adını kullanmadı. Batı dedi. Özellikle Sovyetler Birliği'nin güçlenmesini istemediği için her yerden bizi sarıyor. Zaten biz 2000'li yılların başında Clinton Rusya'ya geldiği, Clinton'da bir görüşme yaptım Rusya'ya geldiğinde ve Rusya NATO'da yer almak istiyor dediğimde bana verdiği cevap Rusya gibi bir devleti NATO kabul etmez anlamında bir cevap vermiş buna. Yani bunu da şuna yoruyor. Rusya gibi güçlü bir devleti aralarında görmek istemediler çünkü korkuyorlar. Yani böyle de bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman NATO'nun içinde güçlü bir devleti görmek istemiyor anlamında bir açıklama da yaptı. Ve son sözünü de şöyle bitirdi.
Rusya dedi, gerektiği zaman gerektiği her şeyi yapacaktır. Bu konuda kesin kararlıyız. Zaten işte Luhansk'ta Donetsk bölgesinin bağımsızlığını tanımış bulunmaktayız ve bugünden sonra gerekli adımları da atacağız dedi. Bu arada konuyu bitirmeden evvel de Donbas bölgesindeki Rus yanlılarının ağır silahlarla bombalandığını, oradaki yaşlı insanların, kadınların, çocukların katledildiğini, diri diri yakıldıklarını iddia eden bir konuşma yaptı. Bunların hepsini dedi ki şey yapıyor, Ukrayna devleti Batı'nın desteğiyle yapıyor. Bu katliamlara Batı'da göz